Arkadaşlar merhaba. Ekonomist dergisi yine iddialı bir kapakla çıktı ve bu sefer bu çarpıcı kapakta yapay zeka ile savaşın yeni bir boyutunu gözler önüne seriyor. Yapay zeka ve savaş. Değerli arkadaşlar, yeni dünya teknolojilerini zaman zaman konuşuyoruz yayınlarımızda ama hep bu teknolojiler öncelikli olarak savaş odaklı, savunma odaklı olarak geliştirildi. Bugün de öyle oluyor zaten. Yapay zekanın kontrolünde insansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçlarını biz konuşuyoruz şu ara. Ve dünyanın yeni savaşında da bu yapay zeka destekli insansız araçlar çok etkili olacak. Aslında Ekonomist dergisi var yazdığı kapağının tam ortasında ay yazarak, yapay zeka yazarak bu savaşın yapay zeka ile başka bir boyut kazanacağını bize işaret ediyor. Bir dönüşümden bahsediyor aslına bakarsınız değerli arkadaşlar. Var yani savaş ve ay yani yapay zeka. Cephenin açıkça ilan edildiğini söyleyebiliriz bu saatten sonra. Bu saatten sonra aslında bir yapay zeka ordusu var ve insanlar var. Yapay zekanın nokta atışı tespitler yaparak vuracağı insanların kontrolündeki teknoloji ile yapay zekanın kontrolündeki teknoloji. Yani yeni bir aslında savaş modeli de karşımıza çıkıyor. Türkiye buna hazır, onu söyleyeyim. Hemen başta, sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Sorularınız olabilir bu konuda. Türkiye bu konuda ne yapıyor derseniz, Türkiye savunma alanında yapay zekayı dibine kadar kullanıyor. Hatta insansız araç modelleriyle ilgili hem hava hem kara hem deniz noktasında müthiş başarılara imza atmış durumda arkadaşlar. Bu konuda gönlümüz ferah olsun, gönlünüzü ferah tutun. Çünkü bu konuda ordumuz dünya ile yarışır durumda. Bakın, dünya ile yarışır durumda diyorum ama biz onlarla değil, artık onlar bizimle yarışa girmeye başladı. Çünkü biz onların çok önündeyiz. Birçok noktada savunma sanayide yaptığımız son yatırımlarla birlikte birçok noktada onların önüne geçtik. Amerika ile İsrail ile bazı alanlarda yarışır duruma geçtik. Ha, bir de frekans meselesi var. Bu frekans silahları, radyo frekansı ile ilgili çalışmalar. Bunlarda da Türkiye çok ciddi hamleler yaptı. Özellikle hatırlayın ya, bu ülkede biz mühendislerimizi uzunca bir zaman koruyamadık. Öldüler, ölenler oldu, öldürülenler oldu. Garip garip kazalara kurban verdik onları. Öldürüldü yani. İntihar ettiler mesela. Ne intiharı? Adam öldürüldü. Ama şimdi dikkatinizi çekiyordur. Yani sahayı genişlettik. Savunma sanayine hizmet veren çok sayıda savunma sanayi şirketi icat ettik. İcat ettik diyorum çünkü gerçekten icat ettik. Yani icat çıkar mı başımıza derdi ya bu 80'ler dizisinde, Fehmi amcaydı galiba. Onun gibi icat çıkardık başımıza. İyi de yaptık ve bugün savunma sanayimize hizmet veren çok sayıda kuruluş var ve bu kuruluşlarda çok sayıda mühendis çalışıyor ve bu mühendisler gerçekten canla başla bu vatan için, bu memleket için yeni bir şeyler, bu memleketin geleceği için taş üstüne taş koymak adına bir şeyler üretiyor. Bunlar önemli gelişmeler arkadaşlar. Çeşitlendirdi. Böylece hem mühendislerimiz hedef olmaktan çıktı, hem de bizler çokça bu alanda çalışma yapan, kendini geliştiren, fikir üreten, bilim üreten mühendislerimizin de önünü açmış olduk. Bunlar önemli. Bu Teknofest'i falan bazen görüyorum. Yani muhalif takılmak için biz de kızıyoruz hükümete, neler söylüyoruz ama iyi yapılana iyi dememiz lazım. Çünkü iyi yapılan bir şey, yani kimin yaptığının hiç önemi yok. İsterse Erdoğan yapsın, isterse Özgür Özel yapsın. Kimin yaptığının hiç önemi yok. Yeter ki bu milletin hayrına olsun. Bu memleketin faydasına olsun. Esas olan budur. O yüzden ben mesela Teknofest'i çok başarılı buluyorum. Bazıları gösteriş falan, böyle soytarılık falan diyen de gördüm. Bu çok aşağılık bir cümle. Olur mu öyle şey? Türkiye'nin savunma sanayinde bir şeyler yapılıyor ve bunları orada göstermek, bu halkın heyecanını uyandırmak, bu halkın umudunu uyandırmak, bunlar önemli şeyler. Artı gençler buralara gidiyor, imreniyor. Onlar da üretmek, onlar da bir şey yapmak istiyor. Yani buna soytarılık demek aşağılık bir karakter göstergesidir. Bakın, çok net ifade ediyorum bunu. Bizim buralarda gördüklerimizi, bizim buralarda görebildiklerimizi dünyada göremeyen o kadar çok insan var ki arkadaşlar. Yani imrenen, bu alanda varlık göstermek isteyen ama varlık gösteremeyen, gıpta eden, gerçekten gıpta eden o kadar çok insan var ki neler var aklınız durur. Biz bu anlamda çok şanslıyız. Bunu bir kere söylemem lazım. O yüzden de Selçuk Bayraktar'a ve onunla birlikte hareket eden bütün mühendislerimize, savunma sanayimize hizmet veren TUSAŞ'ından Aselsan'a kadar bütün kuruluşlarımıza, oralarda çalışan mühendislerimize minnet borcumuz var.
Şöyle söyleyeyim size, euro ve dolar alarak yurt dışında çok daha iyi imkanlarla çalışabilir bu insanlar. Ama gitmiyorlar. Memleketlerini seçiyorlar, vatanlarını seçiyorlar. Bu topraklarda mücadele veriyorlar. O yüzden hepsi birer alkışı hak ediyor. Hepsi birer minneti hak ediyor. Hepsi duayı hak ediyor arkadaşlar. Bu memleketin üzerine güzel duygular besleyen, güzel hayaller besleyen herkes duayı da, alkışı da, minneti de hak ediyor. Bunu bir kere baştan ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Döneyim kapağı arkadaşlar. Ekonomist dergisinin kapağı. Bu kapak önemli bir kapak. Çünkü bugüne kadar bilgisayarların savaşlarda küçük roller üstlendiğini gördük. Ama Ekonomist dergisinin bu kapağıyla birlikte yapay zekanın bu küçük rolleri devralarak daha çok büyük ve önemli bir geleceği vurguladığı üzerinde duruluyor. Askeri dünyayı yapay zeka akınına hazırlanmaya çağıran dergi, yapay zeka savaşın karakterini değiştirdiği kadar istikrarını da bozabilir ifadesini kullanıyor. Günümüz savaşlarında yapay zekanın bu kadar hızlı ilerlemesinin nedenlerini de araştırıyor. Ekonomist dergisi bu kapağın iç sayfalarındaki araştırmalarında Ukrayna Savaşı'na özellikle dikkat çekiyor. Küçük ve ucuz çiplerin Rusya-Ukrayna insansız hava araçlarını hedeflerine yönlendirdiğini ve bu teknolojiyi genişlettiğini ifade ediyor. Nesne tanıma, problem çözme yeteneklerindeki ilerlemelerin yanı sıra Amerika ve Çin arasındaki yapay zeka rekabetinin de bu hızlı gelişimin arkasındaki önemli faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Ölüm makinelerine dönüşen insansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız deniz araçları, bunları çoğaltabiliriz. İnsanüstü hızla veri işleyerek binlerce uydu görüntüsünden tankları ayıklayabiliyor. Işık, ısı, ses ve radyo dalgalarını yorumlayarak sahte ile gerçeği ayırt edebiliyor. Nokta atışı hedefleri vurabiliyor. Ekonomist, askeri yapay zeka teknolojisinin askeri görevlilerin savaşları düzenlemek için kullandıkları komuta ve kontrolde de devrim yarattığına dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli savaş teknolojilerinin yaygınlaşması gelecekteki savaşların karakterini de köklü bir biçimde değiştiriyor arkadaşlar. Değiştirebilir değil, değiştiriyor. Uzmanlar, yapay zekanın savaş alanında kullanımı konusunda dikkatli ve sorumlu olunması gerektiğine vurgu yapıyor. Teknolojinin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanırken potansiyel riskleri de minimize etmekte fayda var. Çünkü yapay zeka arkadaşlar, bu teknolojiyi eğer yapay zekanın kontrolünde olursa otonom silahlar, kitlesel ölümler saçan bu silahlar yapay zekanın kontrolünde olur ve yapay zeka kafayı yer. İnsan, ne menem insan, ne menem bela deyip de bunlar zararlı dünya için deyip de kendi kendine yorum yapıp insanı da yani kendisini yaratan, kendisini doğuran, kendisini üreten insanı da hedefe koyabilir mi? Arkadaşlar, ihtimal dahilinde. Daha da ötesi, eğer ki nükleer silahlar, yeryüzünün her bir köşesine yerleştirilmiş olan bu silahlar bir şekilde yapay zeka tarafından kontrolü ele alınıp da hepsi birden fırlatılırsa bunların durdurulma imkanı yok. Yeryüzünün bir cehenneme döndürülmesi ihtimali yani çok da zor değil bu durumda arkadaşlar. Bunlara dikkat çekiliyor. Yapay zekanın savaş alanında kullanımının bir diğer önemli boyutuysa istikrarsızlık yaratma potansiyeli. Özellikle otonom silah sistemleri, yanlış hedefleri vurma, sivil kayıplara neden olma riski var. Bu tür olaylar uluslararası ilişkilerde de gerginliğe ve lüzumsuz çatışmalara yol açabilir. Yapay zekanın savaşların geleceğine nasıl bir rol vereceği, bu teknolojilerde nasıl bir rol oynayacağı, etik ve yasal, hatta hukuk, hatta ahlak boyutlarının nasıl şekilleneceği uluslararası toplumun üzerinde durması gereken konular. Arkadaşlar, teknolojinin ahlakı olmaz mı? Olur tabii ki. Hatırlarsınız, bizler uzun zamandır aslında yeni teknolojilerin ahlakı üzerinde duruyorduk. Bu ahlak yasayla, yasallaşmayla bir şekilde oturtulmalı demiştik ama o aşamayı geçtik bence. Çünkü dünya çok başka bir yere doğru gidiyor. Teknoloji çok farklı bir boyut kazandı. Teknoloji insanın yerine geçme özelliği kazandı. Yani bugün üretildi ve önümüzdeki yıllarda aramıza karışacak. Bunu biliyoruz. İnsanımsı robotlar. Yani dokunduğunuzda, yüzüne dokunduğunuzda insan hissi veren, bildiğiniz memeleri olan, bildiğiniz kadın ve erkek uzvu olan, cinsel uzvu olan, hatta cinsel birleşme yapabilen, ondan sonra dokunduğunuzda vücuduna insanımsı bir his uyandıran, yapay zeka ile sistemi donatılmış, geliştirilmiş, sizinle konuşan, muhabbet eden, yorumlayan, sizin hislerinize karşılık kendi yapay zeka destekli oluşturulmuş olsa da
hisleriyle cevap verebilen, size evinize bir yardımcı, size evinize bir eş, bir dost, bir arkadaş olabilme yetenekleriyle donatılmış bir robottan, insanımsı robottan bahsediyorum size. Bunlar 10 sene önce anlattıklarımızı hesaba katarsak hayal gibiydi. 20 sene geriye gittiğimizde bunlar bizim için bilim kurgu filminden öte bir şey değildi. Ama bugün gelinen noktada bunun çok ötesine geçildi. Artık hayatımızda. Bugün markete gittiğinizde, X bir büyük market zincirlerinden bir tanesine gittiğinizde 5 tane kasaya çalışıyorsa 10 tane de yapay zekalı robotik sistemler var. İnsanlar kendileri geçiriyorlar. Yani orada insana gerek kalmıyor. Bu teknolojiler yarın bir gün dediğim gibi çok uzak bir gelecekten bahsetmiyorum size. Öyle 50 yıl, 100 yıl falan demiyorum. 3-5 yıl sonra 2030 zaten dünya için bir sıfırlama yılı olacak. Çok şey değişecek 2030 yılında. O yüzden 2030 yılına kadar da zaten bu ekonomistin var kapağı bu açıdan da değerli. Belki 2025 yılı dünya için bir savaş ve kriz yılı olacak. Hatta daha önce de bir şey söyledim size. Dünyada bir kıyım, büyük bir savaş, nükleer tehdit, denemeler, nükleer denemeler. Bunlar hep yani Avrupa'da olabilir, Çin üzerinde olabilir, Doğu Asya'da olabilir, dünyanın pek çok noktasında. Yani Amerika'da bile olma ihtimali var. Dünyanın bir karışıklık içine çekilmesi ihtimali artık konuşulmasının ötesinde nasıl, ne zaman, ne şekilde başlayacağı noktasına geldi. Sırf Cumhurbaşkanı 3-5 ay gibi bir zaman dilimi biçti biliyorsunuz. 3-4 ay, 3-5 ay dedi, 3-4 ay dedi. Avrupa'nın işlerinde bir karışıklık ve Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın işlerine doğru yayılması ihtimalinden. Kaldı ki Putin'in de bir açıklaması var. Adam açık ve net bir şekilde tehdit ediyor. Nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğini, eğer Ukrayna savaşı bitirilmezse, NATO bu savaşa müdahil olmaya devam ederse ben bu savaşı Avrupa'da noktalarım diyor adam. Yani Avrupa'nın da canını yakarım. Avrupa'nın işlerine kitlesel silahlarımla, ölüm saçan silahlarımla girerim diyor. Hatta kolaydaysa okuyayım size. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong'la bir buluşması oldu biliyorsunuz. Orada bir konuşması var. Onu okuyayım size. Diyor ki, Batı'da Rusya'yı savaş alanında stratejik yenilgiye uğratmak istediklerini söylüyorlar. Bu Rusya için ne anlama geliyor? Rusya için bu devletinin sonu anlamına geliyor. Bu Rus devletinin 1000 yıllık tarihinin sonu anlamına geliyor. Bunun herkes için açık olduğunu düşünüyorum. Ve sonra şu soru ortaya çıkıyor. Neden korkmalıyız? Sonuna kadar gitmemiz daha iyi değil mi? Bu temel biçimsel mantıktır. Eğer müzakereler askerlerimizin geri çekilmesiyle bağlantılıysa görünüşe göre bu asla gerçekleşmeyecek. Diyor ki yani biliyorsunuz NATO, Ukrayna'dan geri çekileceksin, Ukrayna'yı rahat bırakacaksın, işte tazminat edeceksin falan filan gibi cezalandırmaya dönük bazı hamleleri var, istekleri var Rusya'dan. Putin de diyor ki askerlerimizin geri çekilmesini mi istiyorsunuz? Bu asla gerçekleşmeyecek diyor. O zaman diyor bize düşen ne? Devam ediyorum. Eğer müzakereler askerlerimizin geri çekilmesiyle bağlantılıysa görünüşe göre bu asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Kiev rejimi iktidardan ayrılmak istemiyor, Ukrayna anayasası uyarınca normal seçimler yapılmasını istemiyor. Yani ateşkesi sonsuza dek erteleyecekler ve askerlerimizin bu topraklarda kalmasıyla ilgileniyorlar. Çünkü seçim yapmakla ilgilenmiyorlar. Ve devam ediyor. Putin önleyici nükleer saldırı başlatma olasılığına ilişkin soruya, ki burası bence en önemlisi, henüz önleyici bir saldırıya ihtiyacımız yok. Çünkü misilleme saldırısında düşmanın yok edilmesi garanti edilecektir. Bakın bu çok önemli bir cümle. Diyor ki eğer NATO bir girişimde bulunursa düşmanın yok edilmesini garanti ediyorum. Bu nasıl olabilir? Ölümcül bir kitlesel silahla, yani nükleerle. Yani açık açık Putin nükleerle tehdit ediyor. Ya arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Ben bu olayda Rusya'yı zaten daha önce de söyledim. Bir şekilde Ukrayna'ya ittiler. Amerika'nın acayip bir oyunu var burada. Rusya Ukrayna'ya itildi. Ukrayna Rusya'nın kucağına atıldı. Peşinden de Avrupa Ukrayna üzerinden Rusya'nın kucağına atılıyor. Ve maalesef Fransa, İtalya bakıyorum çok hevesliler. Rusya ile savaşmak için adeta can atıyorlar. Almanya 16 yaş üzeri gençleri, kızları bile, Hollanda'dan da bana yazanlar var. Hollanda'da bile kadın erkek demeden herkesi, 16 yaş üstü herkesi askere yazılmaları konusunda çağrı yapılıyor. Askeriyeye yakın kuruluşlar tarafından, vakıflar, dernekler tarafından gençler askeriyeye teşvik ediliyor. Askere yazılın, askeriye eğitim alın tarzında bir takım mektuplar gönderiyorlar. Avrupa'da bir telaş var. Askere bir insan topluma telaşı. Artı biliyorsunuz Almanya tarihin en büyük siparişini verdi.
yüz binlerce top mermisi. Yani şöyle söyleyeyim size, eee, çok uzun vadede üretilecek olan o mermileri, o silahları çok kısa vadede üretmeleri için fabrikalara talimatlar gitti. Anlaşılıyor ki Ukrayna'da depolar boşaldı, yerlerine yenilerini koymaları lazım ki bir savaş geliyor. Avrupa'da bir savaş olması ihtimali var. Buna hazırlıklı olmak noktasında. Bu nasıl olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama hepsinden ötesi Ekonomist dergisi de artık işareti çaktı. Yapay zeka destekli bir büyük savaşın işaretini verdi. Bundan sonraki süreci zaten takip ediyoruz. Her gelişmeyi sizinle yakından paylaşıyorum. Maksadımız ama bu arada söyleyeyim sizi korkutmak, endişeye sevk etmek değil. Maksadımız olası gelişmeler karşısında haberdar olmak. Bilmekte fayda var bunları. Bunları aktarmayalım, işte göz yumalım, görmezden gelelim tarzında bazı yorumlar okuyorum. Bunları ben doğru bulmuyorum. Yani böyle olduğu zaman biz tehlikelerden uzak kalmış olmuyoruz. Bunları bilmemiz lazım. Bunları biz bilelim ki bizi yönetenlere de bunları bir şekilde sosyal medyadan işte cimer aracılığıyla tedbir almaları, gerekeni yapmaları, uyarı, halkın bilinçlenmesi burada devreye giriyor zaten. Bu açıdan önemli. Basın çok önemli arkadaşlar. Hele hele de bakın barış zamanında basın çok önemli ama böyle kritik zamanlarda basın, medya çok önemli. Hayati önem taşıyor. Bakın Gazze'de şu anda orada insanlar kendileri basın ve medya görevi yapmaya çalışıyor. Çünkü gazeteciler orada öldürüldü ve şu an gazeteci yok orada neredeyse. Medya mensubu kimse yok. Niye? Öldürüldü. 50'den fazla gazeteci öldürüldü. Medya mensubu öldürüldü Gazze'de. Bugün Ukrayna'dan doğru düz bilgi, belge, haber geliyor mu? Görüntü geliyor mu? Görüyor musunuz? Hayır. İlk zamanlarında ne kadar çok bilgi, belge geldi, görüntü geldi. Şimdi yok bir şey. Niye? Çünkü Ukrayna'da da basın yok, medya yok artık. Çünkü insanlar orada ölüyor. Yani demek istediğim şey arkadaşlar, hayattayken bunları aktaralım. Yarının ne olacağı belirsiz. Allah sonumuzu hayretsin.